Edebiyatla psikolojinin buluştuğu yerde metin ve insandayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatma Türk. Ben Beyza Yaşar. Bugün sizlerle yeni bir kitabı konuşacağız. Bir insanı gerçekten yaralayan şey yaptığı eylem midir? Yoksa o eylemin toplumun gözünde aldığı şekil midir? Gibi birçok konuya değineceğiz. Kızıl Damga adlı eseri konuşacağız bugün. Beyza'nın cephesinde bu Kızıl Damga etki etti mi çok merak ediyorum. Çünkü utanç, günah, suçluluk, vicdani yük gibi konulara değineceğiz ya. Senin cephende nasıl bir etki yarattı bu kitap? Önce seninle başlayalım. Kitabı ben beğendim, sevdim kitabı ama şöyle bir giriş yaparak başlamak istiyorum. Biz her ay bölümü paylaştığımızda bizi dinleyen ya da kitabı daha önceden okumuş ya da sonra biz dinledikten sonra okuyanlar varsa hem kitapla ilgili hem de programla ilgili yorumları ben merak ediyorum doğrusu. Bize özelden yazanlar oluyor. Alıyoruz zaman zaman yorumlar ama hani bu yorumları Instagram ya da işte YouTube üzerinden de sosyal medya üzerinden de bizimle paylaşırlarsa ben mutlu olurum doğrusu. Önce bir onu belirtmiş olayım. Böyle bir interaktif aslında bir iş yapıyoruz ve geri bildirimler bizi besliyor. Programı yönlendirmemizde ve kendi iç dünyamızdaki karşılığı itibariyle de bizi hem mutlu ediyor hem de dediğim gibi bizi yönlendiriyor aslında. O açıdan hani önce bununla başlamak istiyorum. Yorum yaparlarsa ben çok sevinirim. Ben dediğim gibi kitabı beğendim ve benim okurken hep düşündüğüm şey senin giriş yaptığın mesele olarak utançtı. Şimdi utanç çok belirgin bir vurgu dediğin gibi ve burada en önemli şey aslında kişinin yaptığı herhangi bir şeyden vicdanen kendi dinamikleri üzerinden bundan utanç duyuyor mu ya da utandırılıyor mu meselesi çok belirgindi kitapta. Tabii buradaki vurgu sosyolojik bir vurguydu. Yani o dönemin toplumsal doğruları, kabulleri üzerinden utandırılmaya yönelik bir içerik var burada. Fakat şunu düşündüm. Bizim yani psikolojinin çok önemli konularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Utandırılmanın. Utanmanın değil, utandırılmanın. Burada önemli bir farklılık var. Çünkü utanmak çok doğal bir akıştır. Yani utanır, insan utanabilir. Hatta bazen utanmalı. Utanmasını bekleriz yaptığı bazı şeylerden. Ve bu biraz işte daha hani içsel ahlaki yapılanmamızla alakalıdır. Fakat utandırılma başka bir şey. Ve şöyle bir şey okumuştum ve hatta kitabı bitirdiğimde onu düşündüm acaba nereden hani kaynak belirtebilmek için ama maalesef bulamadım ve hatırlayamadım. Şöyle bir şey var. İnsanın frekans değerlerini ölçebiliyorlar biliyorsun. Bu tarz şeyler var. Fizik, kuantum fiziğinde kullanılan makineler var. Ölümün frekansı sıfır yani ölü bir bedenin frekansı sıfır şey gidiyor yani enerji gidiyor. Hatta o enerji bile yavaş yavaş düşüyor. Yani ilk öldüğün anla işte 3 gün sonraki ölmüş bir beden arasındaki enerji şeyi farklı oluyor. Tam bitmesi birkaç gün oluyor yani enerjinin tam olarak bedenden çekilmesi birkaç gün alıyor. Neyse çok uzatmayayım bu kısmı ama utanç frekans olarak ölüme en yakın yani en altta olan frekans. Şimdi ben bunu öğrendiğimde bu bana çok etkileyici gelmişti. Çünkü gerçekten utandırıldığın anları düşün mesela sen de kendi hayatında. Utandığın değil ama dediğim gibi utandırıldığın anları düşün. Gerçekten çok yoğun, çok çaresiz, çok dip bir duygudur yani utandırılma. Onun için çocuklarda özellikle buna çok dikkat etmemiz lazım. Ve biz kültür olarak çok utandıran bir kültürüz ayrıca. Yani belli kodlarımız var. Şimdi kitap bağlamında da bence temel akış hep bu utandırılma üzerinden akıyordu. Kitap Amerika'da geçiyor. Amerika'nın da böyle tam olarak böyle işte o beyaz Hristiyan şeyin dogmanın yerleştirilmeye çalışıldığı, cadı avlarının olduğu, Kızılderili yerli halkla sürekli bir savaş halinde, aktif savaş halinde olunduğu aslında çok, oldukça karmaşık bir Amerika dönemini anlatıyor dönemi itibariyle. Bence bu da önemli. Çünkü böyle hep o hala burada Amerika'da feminist akımların ya da işte bir şekilde ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü iddia eden demeyeceğim çünkü görülüyor böyle bir gerçeklik var. Bütün toplulukların vurguladığı o beyaz Hristiyan Amerikalı erkek hegemonyasını hala olduğu söylenen ve hissedilen gerçekten var böyle bir şey. Kitapta çok belirgin bir şekilde görüyoruz. Yani onun yerleştiği zamanı görüyoruz. O açıdan çok güzel bir dönem romanı olduğunu da düşünüyorum ben. O dönemin bütün sosyolojik, ekonomik, dini bütün akışını okuyabiliyoruz kitaptan. O da güzel.
Buradaki kadın karakter çok etkileyici geldi bana. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum utanç üzerinden. Bir kere sakinlik ve ne yaptığını bilmeyle birlikte gelen, çünkü bence buradaki karakterde öyle bir örüntü var yani. Hani ne yaptığını çok iyi bilen bir ya da ne istediğini ve ne istemediğini çok iyi bilen bir kadın karakter var. Ve böyle sakin sakin o hayatı işleme becerisi beni çok etkiledi. Bütün utandırılmalara rağmen, şimdi Kızıl Damga dediğimiz şey gayrimeşru bir ilişki yaşadığı için ve kiminle ilişki yaşadığını da söylemediği için bu kadının göğsüne bir kırmızı damga takıyorlar. İşlemeli bir damga bu. Ve her zaman bu damgayı taşıması, dışarı çıktığında sosyal ortamlarda hep bu damganın üzerinde olması gerekiyor. Hatta filmde, kitapta böyle bir şey yoktu değil mi? Ben acaba gözden kaçırdım mı diye düşündüm. Çünkü kitabın filmi de var. Filmin de hatta sosyal bir ortama çıktığında bir tane çocuk var peşinde. Ne kadar korkunçtu ya, dehşete kapıldım onu görünce. Şimdi kadının göğsünde hem damga var, bir de onun arkasında gezen trompetli bir çocuk var. Ve çocuk bütün kadının çarşıda gezdiği süre boyunca trompeti çalıyor ve dikkatleri kadının üzerine çekmeye. Ay, tüylerim diken diken oluyor anlatırken bile. Dehşete kapıldım filmi izlerken. Nasıl bir şey bu ya falan diye. Böyle bir utandırılmadan bahsediyoruz yani. Ve hani bütün bu sosyal akış içerisinde dediğim gibi böyle sakin sakin parasını kazanan, hatta birçok ihtiyaç sahibine yardım eden ve bununla birlikte bir kız çocuğu büyüten bir kadından bahsediyoruz ve o sakinlik, o dinginlik, o kendi halinde olma hali, çok kendi merkezinde bir kadın olduğunu düşündüm ben. Yani bu kontekste olabilecek en kendi merkezinde bir kadın karakteri çizmiş bence yazar. O açıdan çok etkileyiciydi. Ve hani zamanın o dönüştüren ve iyileştiren etkisini de çok güzel gösteriyor kitap. Bütün bu zorbalığa rağmen zaman içerisinde, yani biz 7-8 senelik bir şey görüyoruz kitabın başından sonuna. Bu süre içerisinde aslında kadının imajının ne kadar değiştiği, toplum içerisindeki statüsünün ve kabulünün ne kadar değiştiğine dair de bir yerden bir yere getiriyor yani bizi. Çok güzel akmış o noktada. Ve şey de çok etkili geldi. Son olarak onu söylemek istiyorum. Bence mesela filmde bunun olmaması çok üzücüydü. Kadınla birlikte yetişen kız çocuğu da çok etkileyiciydi bence. Bu çocukla ilgili Pearl, bu kızla ilgili çok vurgu var kitapta. Ve kadın ne kadar sakin, kendi halinde, hiç dikkat çekmemek için böyle özen gösteriyor. Gayet sessiz yaşıyor. Hani hiçbir şey çıkartmıyor. Çok uyumlu. Hiçbir şekilde bir başkaldırı, bir asilik hiç yok böyle şeyler. Çok uyumlu bir şekilde, hiç kimseye böyle ilişmeden yaşarken kızı tam tersi bir şey çiziyor farkındaysan. Yani çocuğu da çok sosyal ortamlara sokmuyor fazla. Beraber bir ormanda, bir evde yaşıyorlar. Ama o hani çocuğun kendi ortamında olması, kendi doğal habitatında olması, çok fazla müdahale görmeden yetişiyor olması, kadının da yani annenin de burada olabildiğince az etkisi olduğunu görüyoruz kitap içerisinde. Şey gibi geldi bana, bu açıdan güzeldi. Bir tane yetişmiş bir kadın karakter üzerinden bir şey okuyoruz. Bir de yeni yetişmekte olan bir kız çocuğu üzerinden de bir dişil yine karakter görüyoruz. Kitabın yazarının erkek olması ve kitapta aslında erkek karakterler kadar çok kuvvetli kadın karakterlerin olması bence çok etkileyiciydi ve kadınları bence çok güçlü karakterler olarak resmetmiş kitapta. Mesela cadılıkla suçlanan kadınlar var. Bunlar da çok güçlü karakterler bence. Çok uzun anlatmamış karakterleri ama hep bir şekilde güçlü. Bütün o dediğim gibi beyaz erkek Hristiyan egemen kültürde şeyde kalabilen, böyle ayakta kalmaya gayret eden, kendi özgünlüklerini koruyarak hayatta kalma gayretindeki kadın karakterleri canlandırmış gibi geldi. Bu açıdan hoştu yani bütün bu şeyler itibariyle, bütün bu çizim itibariyle, ama utanç meselesi beni çok düşündürdü okurken. Asıl şeyim hep oradaydı. Asıl eksen zihinsel, çünkü duygu orada çok yoğunlaşıyor. Ben de katılıyorum sana. Özellikle ben şey üzerine çok düşündüm Beyza. Günah ve toplumsal yargı. Yani bizim dinimizde vardır ya, özellikle Yasettar esması çok aklıma geldi. Hani günahları örten, ne kadar asil bir dinimiz olduğunu düşündüm. Biz böyle örterken, örtmeye çalışırken ya da orada tamamen açık etme.
Hatta utandırma, senin de söylediğin gibi güçlü bir zorbalık var burada. Yani nasıl yaparsın sen bunu, değil mi? Kadın hem utanıyor fakat bir şekilde de bu utanç ona başka bir şeyin tohumunu ekiyor. Yani güçlü durmanın tohumunu da ekiyor. Bunu da görüyoruz. Dönüşme dedin ya, dönüşmeyi birebir hissediyoruz. Zaten bu A harfi de zamanla dönüşüyor. Kadının hem el işiyle yaptığı o nakışla, o işte topluma bir şekilde hep de şunu düşündüm. Ya hem kadını yani yaftalıyorlar, yargılıyorlar, hem de onun yaptığı her şeye muhtaçlar. Yani terzilik işte bakımından, işçilik bakımından yaptığı her şeyi de kabul ediyorlar. Burası biraz, şimdi tabii ki böyle de olmasa kadın geçinemezdi zaten, yaşayamazdı, barınamazdı orada. Burası biraz düşündürücü de geldi. Toplumun gerçekten ikiyüzlülüğünü gösteren bir şey. Öte yandan da kadın, sen şey demiştin, sakinliği var, özgüveni yüksek bir kadın, kendi merkezinde bir kadın. Benim de dikkatimi çeken sakinlik, güç, bir de boyun eğmeyen bir kadın. Yani bütün bu sakinliğine rağmen, uyumlu olmasına rağmen boyun eğmeyen, yani böyle oranın işte kölesi olmayan, aşağıda görmüyor kendisini asla. Kendi standartları var, kendi kuralları var ve kendi kuralları çerçevesinde hayatta kalmaya çalışıyor. Tek başına o kadar dışlandığı bir toplumun içerisinde hem kendini hem çocuğunu geçindiriyor. O zamanın şartlarında bu çok zor bir şey yani. Zaten bu kitabın yazarının da bir erkek olduğunu düşününce bu daha da çok ilginçleşiyor yani. O zaman böyle bir şey yazılmış. Bence burası çok çok kilit bir mesele. Öte yandan dediğim gibi bir yandan toplum bunu dışlıyor fakat bu içine kapanıp küsmüyor, arkasını dönmüyor, devam ediyor yaşamaya. Ve o duruşu, o sakinliği ve gücü toplumda bazı şeyleri değiştirmeye de başlıyor. Bakış açısını değiştirmeye başlıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani göğsüne taşımış olduğu damgaya rağmen şeyler değişebiliyor. Damga etkisini kaybediyor. Yani bu çok güzel bir şey değil mi sence? Öyle bir şeyle ortaya çıkıyor. Aslında işte zina harfinin baş harfi olarak böyle sürekli insanların dışlaması gereken, belki de üzerine yumurta fırlatması gereken, ne bileyim işte eline geçtiğini fırlatması gereken bir şey zamanla dönüşüyor. Bu da bana biraz umut verici geldi o açıdan baktığımızda. Bir de yani Hester'ın, karakterimizin yaşamış olduğu utanç dışarıdan yaşanan bir utanç. Rahibin yaşamış olduğu ise içeriden yaşadığı bir utanç ve asıl burada çöken, zamanla eriyip giden, yok olan kişi de günahın diğer ortağı, yani rahip oluyor. Çünkü dışarıdan yaşamıyor, gizlemek zorunda kalıyor. Yani şu soruyu çok sordum kendime. Şimdi günahı işlemek mi ağır, yoksa günahı gizlemek mi? Bu sorularla biraz böyle cebelleştim diyebilirim. Çünkü çok böyle karşıtlar ve çok çatışmaların olduğu bir romandı. Tek kötü karakterimiz Hester'ın eski kocası mı diyelim? Eski kocası diyebiliriz herhalde. Oydu gerçekten. Kadını yalnız başına bırakmışsın, göndermişsin bir ülkeye. Ondan sonra işte arayıp sormuyorsun. Zaten yaş farkı var aralarında müthiş derecede. Ya bunların hepsine bakıyorsun, diyorsun ki ya bir şeyler olmuş artık. Tartışmaya açık şeyler, yanlış veya doğru. İşte günah adı üstünde, suç neyse işlenmiş. Fakat burada şey devreye giriyor. İntikam duygusu. Adamdaki bu intikam duygusu çok zehirli ve zehirleyici. Yazar buna da dikkat çekmiş. Yani intikam eninde sonunda hem o kişiyi hem de diğer kişiyi eriten, çürüten bir şey haline geliyor. Benim için burada, yani yazarın dikkat çektiği şey daha doğrusu, kimlik ve direnişin kadın üzerinden işlemesi. Bence bu çok kıymetli. Çünkü bunu bugün bile çok az okuyoruz artık. O zaman böyle bir kitabın çıkmış olması gerçekten beni şaşırttı. Ben bu kadar beklemiyordum. Hatta şey de yok, böyle bir güzelleme falan da yok. Bazen çocuk üzerinde hani böyle cin çocuk gibi bir şeyler falan var ya, suçlama gibi. Bana hiç öyle gelmedi. Bir okur olarak ben çocuğu tam tersi doğal bir insan türü olarak gördüm. Asla böyle bir cin fikirli veya işte bir ruhu ele geçirilmiş bir çocuk olarak asla görmedim yani. Yazar bunu birkaç kez, birkaç yerde oldukça fazla yapmış yani özellikle. Ben dedim acaba niye yaptı bunu, neye gerek duydu? Yani burada dikkat çekmeye çalıştığı şey neydi? Bunu pek anlayamadım açıkçası. Var mı burada senin bir fikrin? Bana şey gibi geldi. İtaatkar olmamayı çok belirgin şekilde sanki vurgulamak istiyor gibi. Çünkü çocuk Hmm, itaatkar değil. Yani o, değil. evet, hani o içine cin kaçmış gibi ya da işte bu çocuk da bir acayip, yani değişik bir şey. Bu da böyle dedikleri çocuk aslında toplum, Asi. toplum içerisinde yaşamadıkları için, toplum içinde yaşayan çocuklar çok katı kurallara maruz kalan çocuklar aslında.
Bir şekilde bunu okurken de akıştan anlıyoruz. Filmde de görünüyor tam gördüğün noktada. Ama Pearl öyle değil. Pearl tamamen doğal bir ortamda. Orman çocuğu diyebileceğimiz aslında bir rahatlıkta ve açıklıkta büyüyen bir çocuk. Onun için kurallar konusunda çok adapte değil. Şey çok enteresan. Bence burada öyle de bir vurgu vardı ve bu çok güzeldi bence. Çok hissedilmiyor ama fark ediliyor. İnsanın özellikle kadınların bence cadılık bağlantıları da hep buralarla alakalıydı. Hislerine ve duygularına önem vermeleriyle alakalı ara ara vurgular vardı bence. Ben bunu Pearl üzerinden de hissettim. Yani Pearl sadece kendi içinde iyi ve doğru hissettiği şeyi yapıyor farkındaysan. Hep öyle bir vurgu var. Onun için çocuğa sürekli olarak yani neden bu çocuk bizim söylediğimizi yapmıyor? Neden kendi istediği şeyleri yapıyor ya da istemediklerini kesinlikle neden yaptıramıyoruz biz bu çocuğa gibi bir vurgu var hep. Çok içsel dinamikleriyle hareket eden bir çocuk. Mesela şey çok etkileyici bir sahneydi bence. Annesinin damgayı derenin kenarında atması ve çocuğun Hı hı. doğduğundan beri kadını o damgayla gördüğü için kadının yanına gelmemesi sahnesi çok etkileyiciydi. Onu tak Evet, öyle geleceğim yanına diyor. Ve onu taktıktan sonra geliyor yanına. Çünkü o öyle yani onu öyle gördü ve öyle tanıyor. O olmadığı zaman onun için eksik. başka birisi o evet eksik ve başka birisi haline geliyor. Onun önemli bir parçası olarak görüyor onu. Bu açıdan hani o daha duygunun ve hislerin daha aslında o dişil taraf ya orası. Yani daha hisseden, daha fark eden, daha sorgulayan taraf aslında. Bence orayla ilgili bir erkek zihninin bunu bu kadar ustalıkla yazması bana etkileyici geldi doğrusu. Evet, hem cesurca bir şey o zamana göre. Bunun için. Evet. Bunun okunacağını falan hesap etmiş olması yani. O zamanlar okundu mu acaba, ilgi gördü mü? Şu anda çok okunduğunu pek sanmıyorum ama nadir okunan bir kitap yani. Öte yandan şey de var. Ben şey üzerine de düşündüm Beyza. Bir sırrı taşımak ne kadar ağır olabilir? Yani bu rahip üzerinden çok düşündüğüm bir şeydi. İlk başta şey sandım, böyle genç bir adamla bu günahı işledi ve o genç adam oradan hani geçip giden birisi, orada yaşayan birisi değil gibi gelmişti bana. Ve daha sonra bunun çok saygın, kutsal bir din adamı olması. Ama tabii bu din adamı da şey değil yani. Bunun içinde eriyor, tükeniyor. O vicdani şeyi taşıyamıyor. Çok ağır bir sınavda yani. İçten bir sınav yaşıyor. Dışarıdan vaaz veriyor mesela. İçeriden kendi verdiği şeye uymadığı için bir de bunun şeyini yaşıyor, suçunu. O yüzden sırrı taşımanın yükünü düşündüm. Yani çok ağır olsa gerek ki çöküyor. En sonunda da zaten itiraf ettikten sonra rahatlıyor. Ama rahatlama da her açıdan rahatlama yani. Bütün dünyevi şeylerinden rahatlamış olarak kopuyor gidiyor. Burası biraz düşündürücü. Belki de psikolojik açıdan şey sorabilirim sana. Yani sır taşımak neden zordur? Neden insana yük olur? İnsan biriyle bunu paylaştığında neden bir rahatlama yaşıyor? Ya da bizim niçin insan olarak buna ihtiyacımız var? Burada kişinin sırla kurduğu ilişkinin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi aslında ikisi de yani burada aynı sırrı taşıyan iki kişi var okuduğumuz metinde. Ve her ikisi de bu sırla farklı bir ilişki kuruyor. Hester de hiç böyle bir o sırrın ona ağır gelmesi, onu taşıyamaması, onun altında ezilmesi, bir vicdani yük gibi bir şey görmüyoruz. Bunu bir evet yani toplumsal bağlamda bunun bir suç olduğunu biliyor ama kendi içinde bu yaptığı şeyle bir şekilde şeyini çözmüş kadın karakter. Meselesini çözmüş. Evet böyle bir şey oldu. Yaşandı ama yaşandı yani. Ve ben şu Hı anda hı. buradayım. Bununla yoluma devam edeceğim. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Kendi içimde işte çocuğumu büyüteceğim ve sakin bir hayat yaşayacağım. Şimdi böyle olduğu zaman bu dediğim gibi içsel olarak sırla kurulan bağla alakalı. Fakat öbür tarafta rahip tarafında sırla kurulan ilişki suç üzerinden. Çünkü zaten inancı içsel olarak böyle bir şey yapmaması gerektiği yönünde yani yanlış bir şey yaptığı yönünde bir ruhsal bir zaten içsel bir zorlanması var. Onun dışında onun zaten böyle bir ona baskısı var. Yani bunun ortaya çıkmasıyla birlikte ciddi bir imaj zedelenmesi, işte prestij kaybı gibi birçok şey yaşayacak aslında. Ama en bence temelinde vicdani olarak yaşadığı zorlanması var. Şimdi böyle olunca sırla uyumlu taşıdığı sırla uyumlu bir ilişki kuramıyor.
ve o uyumlu ilişkiyi kuramadığın zaman, yani sana ağır gelen, aslında çok böyle çocuk kitaplarında bu böyle anlatılır. Çocuklara mesela sırla ilgili bir şey anlatılıyorken bu böyle anlatılır genelde. Bir şey taşımak gibi aslında, yani ağır bir şey taşımak gibi. Sen o taşıdığın şeyin gerçekten fiziksel olarak ağır olmadığını düşünüyorsan onu taşıyabilirsin. Zorlanmazsın. Onu taşımak sana zor gelmez. Fakat o çok ağır bir şeyse sana göre, senin taşıma kapasitene göre, fiziksel olarak yani bir kutu olabilir, bu bir çanta olabilir, öyle düşünelim. O zaman onu her taşıdığın gün, hatta her taşıdığın dakika o daha da ağırlaşır ve daha ağırlaşır ve daha ağırlaşır. Aslında ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani her insan sırrını anlatmıyor, dikkat edersen. Bazı insanlar bu konuda daha çok zorlanıyorlar. Bu biraz yapısal özelliklerle de alakalıdır bu arada. Yani bazı insanlar içinde tutmaya daha meyillidir, daha yatkındır, daha kolaydır. Yani çok zor değildir onlar için içeride bir şey tutmak. Bence bu arada Hester, kitap hani romandaki karakter itibariyle daha böyle bir yapıda görüyoruz biz. Yani zorlanmıyor bunda. Kendi kendine yaşamakta, yalnızlaştırılmakta, kendiyle kalmakta falan, bunlarla da zorlanan bir kadın değil genel olarak bakıldığında. Ama diğer taraftan bazı yapılar daha tutamaz yani. Rahatlaması için paylaşması gerekir. Biraz kişilik özelliğidir. Bu insanların tabii ki sır tutması daha zordur. Yani o açıdan hep söylenen hani sırrını kime verdiğine dikkat et meselesi böyle alakalı yani. Herkes bir sır paylaşmaz ama bazı insanı tutamaz. Burada bence iki dinamik var dediğim gibi. Bir, sırla kurulan ilişki. İkincisi de yapısal olarak bunu güç, bence bu bir güç. İçsel güç. Ama bazı şeylerin de paylaşılması gerekir. Belki zamanı, yeri, şekli, hani neye göre, kime göre ya da kimle paylaşmak üzerinden. Kişiye ağır gelen, zarar veren bir şeyse, mesela hani sır meselesi, hani çocuk kitabı biraz önce bahsettiğim için söyleyeyim. Mesela çocuklar açısından önemli bir konudur. Çünkü her türlü istismar sır kılıfıyla uzun seneler saklı kalır. Yani bu seninle aramızda bir sır ya da bu aramızda sır olarak kalmalı. Bu gizli bir şey olarak kalmalı. Bunu kimseye söylememelisin. İşte annenle babanla bunu paylaşmamalısın. Kimseye bunu anlatmamalısın falan gibi şeyler üzerinden, hani sır meselesi, bunu paylaşmama meselesi. Hani böyle buralar önemli yerlerdir. Yani bu sır ne? Bunu insanın içsel olarak iyi dengelemesi gerekiyor. Yani neyin anlatılması gerekiyor, neyin anlatılmaması gerekiyor. Buna insanın çok kendi dinamikleriyle karar vermesi gerekiyor. Zor bir konudur bu arada sır meselesi. Psikolojide de yani hani anlatma anlatmama falan, bunlar çok böyle konuya göre değişen bir şeydir yani. Sır da hani ne? Sır dediğin neyle alakalı bir sır? Kimle alakalı bir sır? Bunlar hep önemli dinamiklerdir sır konusunu konuşurken. Standart bir doğru çıkaramayız genelde bu konuyla ilgili. Peki bir de sen dedin ya hani Hester da taşıyor. O kadar rahatsız olmuyor bundan. Fakat Rahip tam tersi bundan rahatsızlık duyuyor. Bence bunun bir sebebi de Hester bunun bedelini ödüyor. Yani bir şekilde toplumda hani o yukarıya çıkarılıyor. Dar ağacın önünde işte birkaç saat kucağında bebeğiyle bekletiliyor falan ya. Orada hatta kendisi de birkaç kez söylüyor yani. En azından burada şimdi yani toplumun önünde duracağım. Bir müddet işte onların gözlerinin önünde suçumu yaşayacağım. Daha sonra bitecek. Geçeceğim yani. Hayatıma yaşamaya devam edeceğim diyor. Fakat diğeri bunu yaşayamıyor, yaşamıyor. Tabii kendi çıkarları da menfaati de söz konusu. Sonuçta bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. En sonunda yapıyor ama o da artık son anda yapıyor yani. Yapmak zorunda olduğu için yapıyor. Artık yapmasan olacak zaten. Bu da biraz Hester'ın daha güçlü bir profil olduğunu, daha güçlü bir duruş sergilediğini gösteriyor. Burada erkekle kadın arasındaki bazı güçlerin de ne kadar farklı olduğunu göstermiş yazar. Özellikle işte hukuki ceza veya vicdanın cezası hangisi daha ağır? Birisini ödediğin zaman diğerini ödemezsen ne olur gibi birçok sorunun cevabı var yani. Kadına verilen görünür bir yük var, ceza var. Erkeğin de görünmeyen bir cezası var. Bütün bunlar üzerine ben düşündüm açıkçası. Orman demiştin, orman çocuğu demiştin Pearl için. Ben de şey düşündüm. Orman aslında kitapta şey olarak geçiyor. Şeffaf bir ortam gibi. Orada herkes böyle maskesini çıkarıyor. Olduğu kişi oluyor. Orada düşünceler özgürce ifade ediliyor.
kararlar alınabiliyor. Orada işte ne bileyim yargı yok, kurallar yok, ormanın kimseyi suçladığı, işte yadırgadığı bir şey de yok, ortam da yok. Orman çok güzel, bana yani iyi gelen bir ortamdı mekan olarak kitapta. Ve çocuğun kendini orada çok iyi hissetmesi ve bütünleşmiş hissetmesi, canı hiç sıkılmıyor mesela. Taşlarla oynuyor, suyla oynuyor, onunla konuşuyor, hayal dünyasında bir şeylere dönüştürüyor. Kitapta o kadar çok güzel şey var ki ben çok zengin buldum kitabını yani içerik bakımından. Mesela ışıkla dansın, mesela bazen ışık Hester'a gelmiyor biliyorsun. Yani ışık niyeyse Hester'a hiç uğramıyor. Çok enteresandı. O böyle spot ışığının altında dolaşıyor çocuğu ama kendisi ışığın altında değil asla. Ne zaman ki toplumun gözüne biraz dönüşüyor, o zaman ışık ona uğramaya başlıyor. Yani yazar bunları bile çok iyi düşünmüş. Final de çok güzeldi. Finalde dikkatini çeken bir şey oldu mu? Mesela Hester tekrar o damgayı bulup onu tekrar taşımaya karar veriyor. Çünkü neden diye sordum yani. Sen hazır kurtulmuşsun işte bıraksana niçin alıyorsun onu? Çünkü dönüştü artık. Hiçbir anlamı kalmadı. Çürüttü o anlamı. Yeni bir anlam doğurdu aslında o harften. Burada Hester diyor ki siz ne derseniz deyin, beni nasıl yaftalarsanız yaftalayın fark etmez. Ben sizin bana biçtiğiniz rolü oynamayacağım. Artık yeni bir A harfiyle karşı karşıyasınız. İşinize geliyorsa diyor gibi. Ben çok beğendim o açıdan. Aslında şöyle bir taraf da var sen bakarken. Hester hiç şeyi oynamadı. Yani hiç onların kurguladığı içerikte oynamadı aslında. Yani hiç onların kurallarına göre oynamadı baştan beri. Evet. Bence burası önemliydi. Üreten bir kadın olması bence önemli bir vurguydu kitapta. Evet. Zevkli ve üreten bir kadın olması. Yani birçok kişi onun istediği işlemelerden bir şeyler yapmak istemesi, yaptırmak istemesi, kendi çocuklarına, kendileri için bir şeyler yaptırıyor olmaları falan. Bence bunlar önemli şeylerdi. Ne olursa olsun becerikli, hayatın üstesinden gelebilen bir kadın. Yani şey gibi bir durum da hissettim ben. Bilmiyorum mesela sen hissettin mi bunu merak ediyorum. Aslında sosyal olarak ona yüklenmiş olan bu damga ve işte suçlama olmasa kendi dünyasında gayet sakin ve rahat yaşayan bir kadın imajı var aslında bir tarafıyla da. Güçlü, kendi ayakları üzerine durabilen, kendine yetebilen, çocuğuna yetebilen, sakin sakin yaşayan, gayet dediğim gibi kendi merkezinde ve böyle rahat bir imajı var. Bütün bu sosyal Evet. ortam ve oradaki zorbalığı ayrı tutarak söylüyorum. Yani şey bir profil çizmiyor benim gözümde asla. Böyle asi, dik başlı, işte dediğim dedik, dobra, düşüncelerini rahatlıkla ifade eden. Hayır öyle bir profili yok. Daha tam tersi sakin, sessiz, uyumlu, bağımsız, güçlü, üretken, çalışkan ve kimseye muhtaç olmayacak kadar da yetenekli. Ben böyle bir kadın algılıyorum orada. Güzel. Aslında zaten Amerikan edebiyatının sanıyorum ilk güçlü, bağımsız kadın karakterlerinden biri sayılıyormuş Hester orada. Yani onu da söylemek gerekiyor. Biz de bunu okumuş olduk. Bence iyi ki de bu kitabı seçmişiz. Birlikte seçmiştik yazın Evet. arkadaşlar. Belki bilmeyenler vardır. Hiç bilmeden yine aldığımız değil mi? Kitap gittik beraber seçtik raflardan. İlk Hatta tek, iki tek kitabımız mı bu? Beraber kitapçıdan gidip fiziksel evet. olarak seçtiğimiz. Evet, özellikle bunun altını çizmemiz gerekiyor. Birlikte seçtiğimiz çok özel bir yeri var bizim için o yüzden. İki çeviri vardı. Biz bunu seçmiştik. Hemen bakıyorum. Koridor Yayınları'ndan çıkan kitabı okumuşuz. Güzeldi bence. Gayet güzel bir kitaptı. Dikkatimi çeken başka bir nokta şeydi. Şimdi mesela biz dedik ya bizim dinimiz veya bizim bunun dinle de alakası yok. İnsan olarak ahlaki yapımız buna müsaade etmiyor. Yani bir kusur gördüğümüzde başımızı öne eğmeliyiz veya da işte örtmeye çalışmalıyız gibi böyle bir yerden yetişiyoruz. Çok şükür ki öyle. Ben bunu kendi küçük çekirdek ailemde de yapmaya çalışırım veya işte iş yerinde de bunu mutlaka yapmaya çalışırız. Arkadaşları da konuşuruz yani bazen bu konu da olur. Şimdi orada ise tam tersi işte o toplumda, Puritan toplumda bayağı bir afişe ediliyor. İlan panosu gibi işte herkes buna bakıyor. İşte çok sesli ve gürültülü yaşıyorlar yani o suçlu profiline olan şeyleri acayip derecede bağıra çağıra yaşıyorlar yani. Keyiflerini, huzurlu anlarını, mutlu anlarını, işte bayram günleri falan o şekilde yaşamıyorlar. Gülmek falan biraz ayıp gibi. Bu tür şeyleri ise abartıyorlar. Sanki orada yaşayamadığını burada hani acısını çıkarıyorlarmış gibi bir his oluştu bende. Bir de şey dedim, orada günah kesinlikle kişisel bir mesele değil yani. Mesela bir şey deyip geçebiliriz. Ya yapmış ya ne yapalım bize ne deyip önümüze bakıyoruz değil mi çoğu yerde. Onlar öyle demiyorlar.
böyle ne bileyim kolektif bir kontrol mekanizması varmış. İşte toplum günahı böyle görünür hale getiriyor. Onu böyle bir şekilde sergiliyorlar ve kendilerini temiz tutmuş oluyorlar. Kendileri temizler, paklar. Fakat oradaki sahnedeki kişi pis. Sadece o günahkar. Sadece o suçlu. Bence burada duygu olarak bir tanrıcılık şeyi var aslında. Yani kendini daha üst bir konuma yerleştiriyor, cezalandırıyor suçlu olanı. Kendi sistemi içerisinde cezalandırıyor. En utanç verici şekilde cezalandırıyor. Ve aslında hani bundan da bir tatmin sağlıyor. Hem korku salmış oluyor. Hani bakın böyle bir şey yaparsanız siz de aynen bu şekilde cezalandırılacaksınıza dair de bir toplumsal orada mesaj vermiş oluyor. Netice itibariyle hani birçok dinamik var. Şey enteresan bence her zaman bana ilginç geliyor zaten. Erkeklerin bir şekilde şeyini bir tık orayı da anlamıyorum ama hadi hani biraz daha açıklanabilir ve anlaşılabilir geliyor. Ama kadınların bu noktadaki birbirine olan Hı hı. nefreti ve özellikle bu vurgusu çünkü burada da var yani bu metinde de var bu tarz şeyler. Bunu anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Daha işte o hani cadı şeyle suçlananlar daha birbirine destek olan daha birbiri içinde destekçi bir grup. Daha böyle hani iyi anlaşan arkadaş gibi hatta olan bir topluluk ama bunun dışında kalan yani toplumsal şeyde herkes daha böyle işte birbirinin açığını arıyor. Hani bir düşse de bir tane de ben vursam diye bekleyen birkaç kadın şey de var aslında. Kadın profili de var orada görünen. Bununla Doğru. ilgili bir şey var. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bence burada etkileyici olan konulardan bir tanesi de aslında yazarın kendi hikayesini diyoruz ya erkek aklının bunu yazmış olması etkileyici dediğimiz yerde bence yazarın kendi aile hikayesini aklama, kendisini o hikayeden bir şekilde ne diyelim yani bir bedel belki onun için ödemeye dair motivasyonu bence bu kitapta çok yüksek. Görmüşsündür, okumuşsundur. Kitabın başında da var. Ben biraz online'dan da araştırdım yazarın. Ailesinin büyükleri yani ondan önceki neslin özellikle cadı mahkemelerinde o dönemde kurulan çok aktif ve agresif kişiler hani cezalandırılmalarıyla alakalı olarak cadıların çok agresif davranmış mahkeme üyeleri olduğuna dair ve hatta onlardan ayrışmak için soyadına bir harf ilave ettiriyor ki onlarla aynı soyada sahip olmayayım diye. Şimdi bence buradaki bu dinamik de önemli diye düşünüyorum. Yani bu kontekstin içinde bu bilinç dışına dair yani aile kolektifine dair atasal bütün bu aktarımlarına ve aile hikayelerine duyduğu, dinlediği ve şahit olduğu aile hikayelerine dair bence temizlemeye yönelik daha ahlaki bir noktadan bakmaya yönelik de önemli bir kişisel bir metin olduğunu da çok hissettim ben kitabı okurken. Kesinlikle katılıyorum. Hatta o yaptığı harekette bayağı klas bir hareket olmuş. V harfini eklemesi gerçekten şık olmuş. Dediğim gibi toplumun aslında bir günah korkusunu bir bedene yükleyip kendisini temize çıkarması veya rahatlama çabası da çok şey manidar. Yani insan hak hiçbir şekilde hak vermediği gibi şey diyorsun yani. Burada asıl sizin karartmaya çalıştığınız kişi aydınlanıyor ya da aydınlatılıyor yani bir şeyler tarafından, yaşadığı şey tarafından. Güzel olan neydi biliyor musun Beyza? Onca şeye rağmen, kuyunun dibine atılmasına rağmen güçlenmesi ve daha çok yani oradan daha diri ve güçlü bir şekilde çıkması bence. Şey olmaması, işte düşene de birisi vuruyor, öbürü tekmeliyor değil. Tam tersi. Hester öyle bir duruş sergiliyor ki işlemiyor yani duvar örüyor resmen etrafında. Kendi sınırlarını o kadar iyi çiziyor ki kimse o sınırı geçemiyor. Burası çok güzeldi bence. Kişisel olarak da bence alınabilecek bir özellik bu. Bu arada okurken ben Hı onu da hı. düşündüm. Yani tam bu senin belirttiğin şekliyle yani şimdi burada biz utanç üzerinden bir şey görüyoruz ama aslında günlük hayatımızda hepimiz belli damgalar yiyoruz. Hı hı. Hani utanç gibi çok zorlu bir şey olmayabilir ama daha ufak tefek şeyler de olabilir. Burada ne kadar dikkatimiz dağılıyor ve orada ne kadar kalıyoruz kısmı önemli. Ne kadar bunu senin aynen biraz önce söylediğin gibi bunu nasıl dışarıda bırakabiliriz ve kendi yolumuza nasıl kararlı bir şekilde kendi hayatımıza ve kendi dikkatimizi verdiğimiz yere ne kadar ilerleyebiliriz? Bu kısım önemli bence günlük hayat içerisinde.
Yani biz çok eski bir tarih romanından konuşuyor gibi konuşuyoruz ama şu an aslında bu kitapta olan her şey bugün hala oluyor. Güncel ve etkileyici gerçekten, dediğin gibi. Çok doğru. Ne kadar damgalanırsak damgalanalım, güçleneceğimiz yerler yine içimizden fışkırıyor. Yani bizim o dalları yeşertmemiz de yine kendi bakış açımızla alakalı. Güneş görmese de yani belki bir müddet suni ışıkla da yapabilirsin bunu gibi şeyler. Yani güzeldi. Ben güç veren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok şey öğrenilebilir. Özellikle bir annenin kızına hem sunmuş olduğu imkan, farkında olmadan veya bence daha çok olarak burada güzel bir rol model. O damgaya rağmen, tabii ki çocuk yaşta çocuk o damganın nasıl bir manaya geldiğini bilmese de ileride öğrenecek bunu, genç kızından sonra belki de. Mutlaka toplum bunu konuşacak. Buna rağmen, benim annem demek beni bu şartlar altında büyüttü, baktı, kimseye muhtaç olmadan üretti ve kendi işte diktiği şeylerle geçindirdi beni. O zaman bunun altında bir şey yapamaz o kız artık. İstese de yapamaz gibi. Çok güzel bir şeydi yani. Nasıl zincirleme gelişen bir rol modellik. Ben ufak ufak notlar almışım, onlara bakıyorum. Mesela burada şey demişim. Hester'ın dönüşümü üzerinde hem cezalandırılıyor hem seyrediliyor, biliyorsun. Utancı seyrediliyor halk tarafından. Toplum dışına itiliyor daha sonra. İşte bu onu içsel şekilde geliştiriyor, güçlendiriyor. Daha sonra da ahlaki bir otoriteye dönüştürüyor. Yani toplum tarafından neredeyse kabul gören, hatta saygı duyulan bir insana dönüşmesi. Bence burası her şeyi itiraf ediyor. Yani yazar aslında diyor ki siz ne derseniz deyin, yaptığınız şey yanlış. Günah kişinin kendi kişisel tercihi. Yani bence de öyle olması gerekiyor. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. Bence damgayla bunu dediğim gibi bugün olarak da düşünebiliriz. Bunu herhangi bir damgalanmayla alakalı olarak da düşünebiliriz. Bence bu mesela beni çok etkiledi ve benim dünyama çok tesir etti. Damgayla da savaşmamak gerektiğinin sonucuna vardım ben bu kitap bittiğinde. Hester hiç savaşmıyor damgayla, farkındaysan. Yani onunla hiç bir şeye girmiyor. Doğru. Çatışmaya girmiyor. Onu tamam kabul ediyor. Peki tamam, hani siz böyle mi yapmak istiyorsunuz? Peki. Hani siz bunu mu vermek istiyorsunuz? Peki. Siz bunu mu takmak istiyorsunuz? Peki. Ama ben bildiğim hayatı yaşayacağım yani. Bu damgayla da yaşarım. Bu damgaya da yaparım. Yani şöyle bir yere gitmiyor. Neticede üreten bir kadın işte dikiyor, işliyor ve bunu dışarıya yapıyor. Hayatını buradan kazanıyor. Ah şimdi ben ne yapacağım da işte şimdi böyle de nasıl olur da işte bu damgayla da bu işleri nasıl yapacağız da falan gibi bir kafaya hiç girmiyor yani. Hiç öyle bir yerde değil. Bu damgayla savaşmama meselesi, kendini anlatmaya bir öyle bir gayreti yok. Kendini açıklama gayreti yok. Bunlara hiç girmiyor. Bence burası çok güçlendiren bir şey. Çünkü enerjiyi dedim ya, çok kendi merkezinde bir karakter görüyoruz diye. Enerjiyi buraya akıtmıyor. Enerjiyi kendine saklıyor aslında. Yani enerjiyi gitmek istediği yola akıtıyor. Öbür tarafta kaybetmiyor. Çünkü aslına bakılırsa hani telefon şarjı gibi düşünebiliriz. Hepimiz bir enerjiyle doğuyoruz. Günlük olarak da bir enerjimiz var. Hayat olarak da bir hayat enerjimiz var. Ve bu enerjiyi gerçekten nereye kanalize ettiğimiz çok önemli bir hale geliyor gün sonunda. Ben sürekli olarak kendimi anlatmak, kendimi ifade etmek için bir efor ve enerji harcama noktasındaysam, öbür tarafa ona göre daha az bir malzeme kalıyor. Hester bu noktada çok güzel bir örnek. Hiçbir telaş yok o tarafla ilgili. Hiç. Oraya hiç Hı enerji hı. akıtmadı. Bence bu söylediğin şeyin altını iki üç kez çizmemiz lazım. Çünkü çok güzel bir şeye değindin. Enerjimizi nereye aktardığımız o kadar önemli ki, hayatımızın geri kalanını, komple geleceğimizi belirleyen şey. Elindeki kartlara bakıyor. Hangileri güçlüyse onları daha da güçlendiriyor ve yoluna devam ediyor. Yani biz eğer sürekli kötü olana bakarsak, orada mesai harcarsak ömrümüz tükeniyor zaten. Gün nedir ki? Bitiyor. 24 saat çok kısa bir süre. Aynı zamanda ömür de öyle. 3 günlük diyoruz. Madem öyle, o zaman ne yapacağız? Elimizdeki kartlara bakacağız. Hangisiyle yol alacaksak onları seçeceğiz. Diğerlerini atacağız gerekiyorsa gibi. Çok güzel bir örnek bence. Bu söylemiş olduğun şeylerin hepsine katılıyorum. İyi ki de söyledin, iyi ki de yeri gelmiş ki hatırlamışsın bunları. Ben çok seviyorum bu tür yaklaşımları. Yani biraz daha böyle ışıltılı yerleri, buraları. Romanın bunlar içinde geçmiyor ama biz bunu okur olarak algılayabiliyoruz, seçebiliyoruz onları oradan böyle cımbızla. O zaman şey diyebilir miyiz Beyza? Kabul ettiğin zaman rahatlıyorsun.
Bir şeyi kabul ettiğin zaman rahatlıyorsun ve önüne bakabiliyorsun. Aynı zamanda karar verdiğimiz zaman da öyledir. Bir konu hakkında karar veremediğin zaman içinde bir şey kaynıyor gibi olur sürekli. Ne zaman ki sen karar verirsin, o zaman o şey durulur. Evet, en kötü karar kararsızlıktan iyidir söylemi tam olarak böyle alakalı. Yani kötü karar olduğuna da kim neye göre karar veriyor bilemiyoruz ama hani o kararsız zihinden kesinlikle öyle. Çok daha iyi. Bir de burada damgayı kabul etmek dedin ya, burası da önemli. Damgayı kabul etmeye de yani içsel olarak kabul etmeyebiliriz aslında. Belki hatta bu dayanıklılık biraz orayla da alakalı olabilir. Yani siz beni böyle görmek istiyorsanız siz beni böyle görün. Buyurun, görün. Buyurun görün zaten oraya yani aslında çok 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 bilgece bir yer burası. Çünkü zaten aslında oraya müdahalemiz zaten yok. Yani ben karşımdaki insanın bana bakışını aslında kendimi anlatarak zaten değiştiremem. O beni nasıl görmek istiyorsa, kendindeki malzeme neyse zaten öyle görecek. Yani benim orada zaten bir aslında müdahalem olmuyor. Onun için dediğim boşa enerji dediğim şey de tam olarak bununla alakalı. Onun için boşa enerji. Onun için gidiyor, akıyor. Hani boşa gidiyor. Aslında bu kabul etmek de olmayabilir. Şimdi sen söylediğinde burası çok güzel bir aslında ayrım yani yol ayrımı. Bu bir kabul etmek değil, hatta kabul etmeyebiliriz ki genelde damgalar haksızdır genelde yani. Damga bir damgaya dair de daha güncel söylemle etiket diyoruz ya mesela çocukları etiketlemeyin diyoruz bugünkü dilde hani. Biraz o da olabilir hani bu değiştirebiliriz. Dili değiştirebiliriz biraz daha esnetebiliriz. Bu etiketi, bu damgayı kabul etmek zorunda değilim ama sen beni böyle görmek istiyorsan bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Sen beni böyle gör. Ben yoluma bakıyorum ama yani. Ben yoluma odaklıyım ve gitmek istediğim yere doğru ilerliyorum diyebilmek müthiş bir içsel güç. Yani tam bir bilge ruh aslında. Ben zaten kendimi biliyorum, kendimi tanıyorum. O yüzden senin benim hakkımda düşündüğün veya işte etiketlediğin hiçbir şey pek de umurumda değil. Zaten değiştirme şansım da yok. Uğraşmayacağım. Buna çaba da sarf etmeyeceğim. Gereksiz bir çaba olur. Boş bir çaba olur. Ben önüme bakacağım. Çok güzel bir bakış açısı. Güzel. Yani niye bilmiyorum. Yani bunu bir araştıracağım. Şu an bu söylediklerinden sonra Yunus Emre geldi aklıma. Tabii yapmış olduğumuz programlarda mutlaka buna benzer şeyler konuştuk galiba. Onlarla alakalı olabilir. Böyle bir programda da Yunus Emre'yi hatırlamak manidar gerçekten. Sanırım intikamla ilgili konuşmuştuk orada. O yüzden olabilir. Ya intikam üzerine de düşündüm. Mesela eski koca önüne bakmıyor yani. Adam geliyor oraya dadanıyor bir. Yani hayırdır ne yapıyorsun değil mi yani? Kadını rahat bırakıyor, kızı rahat bırakıyor. Fakat rahibin dibinde sürekli. Bir huzur da bulmuyor yani. Filmde de çok garip işlemişler adamı zaten. Çok tiksindirici. O ne öyle ya? Ne hale gelmiş öyle? Ama mesela kadını rahat bırakmasındaki dinamik de çok manidar bence. Diyor ki senin cezanı zaten toplum veriyor yani. Sen zaten her gün ya da işte her dışarı çıktığında zaten bununla cezalandırılıyorsun. Sana özel olarak ekstra bir şey yapmama gerek yok. Ama bunun bir de diğer tarafı var ve o hiçbir ceza görmüyor. Onun için ben onu bulacağım ve onunla uğraşacağım yani. Onun cezasını çekmesi için ne gerekirse yapacağım. Bu motivasyon da çok iyi. Tam bir kötülük yani. Evet, tam kötü yani adam saf kötü. Ya aslında şey intikam burada böyle sadece onun ahlaki zayıflığı da değil. Başkasının benliğine çöküp ya oraya girip çürütme arzusu taşıyor adam yani. Bunun için Ruh emici. asıl cadı bu yani. Yakın bunu falan diyeceğimiz kişi bu. Evet ki değişikti gerçekten. Profesyonel günah araştırmacısı diyorum ben ona. Ama zaten evet güzel bir söylenmiş bu da. Ama ne kadar çok insan var böyle Fatma bir düşünsene. Yani şu söylediğin tanıma uyan profesyonel günah araştırmacısı. Ne kadar insan var bir anda böyle şey gibi şu anda benim zihnim bilgisayar ekranı gibi böyle tık 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 isimler böyle Ciddi misin? şu anda. Çok iyi. Ya çok acayip gerçekten. Burada şunu diyecektim. Bu etkileyici söyleme daldım. Zaten aslında hani kendisi cadı gibi diyorsun ya. Burada şöyle de bir dinamiği de görüyorsun. Kendi o karanlık tarafından korkan ve çok çok derin karanlık tarafları olan ve orayla yüzleşemeyen ve yüzleşmek istemeyen insanların saldırganlığını görüyoruz aslında. Yani kendileri ne kadar zayıflar hep bu görünüyor. O saldıranların kendi zayıflıkları çok net bir şekilde görünüyor. Yani o sahneye çok ihtiyaçları var. O kurdukları alana çok ihtiyaçları var. Yoksa yaşayamazlar yani o sahteliğe, o işte kostümlere, o maskelere çok ihtiyaçları var.
Hester'in böyle bir şeyi yok kitap boyunca. Böyle bir maskesi, böyle bir sahne Yok. ihtiyacı, böyle bir kostüm ihtiyacı hiç hissetmiyor. Oradaki zayıflığı da aslında çok güzel görüyorsun bütün kitabın akışı boyunca. Yani bu söylediği şey o açıdan da çok etkileyici. Asıl cadı adamın kendisi dediği noktada, yani o kadar saldırıyor ki buralara. Tamamen kendi o taraflarını görünmez kılabilmek için saldırıyor. Genelde öyledir yani. Bu profesyonel günah arayıcıları aslında kendi dünyalarında kendilerini çok günahkar belki hisseden, hiçbir zaman yeterli hissetmeyen, temiz hissetmeyen aslında insanlar bir taraftan bakıldığında vicdani olarak. Başkalarının günahlarıyla beslenen kişiler. Evet de işte hani çok saçma. Neyse yani getiremedim bir şey arkasından. Nasıl yani? Niye başkasının günahıyla besleniyorsun da bir açıklama getiremedim birden yani. Yani şöyle, bence bunun açık sebebi şu: kendi günahları o kadar fazla ki onları örtbas etmeleri gerekiyor bir şekilde. Onları örtmek için başkalarının günahlarına ihtiyaç duyuyorlar. Kendi günahlarıyla yüzleşmek zordur yani. Niye yüzleşsin ki kendi günahıyla şimdi? Allah Allah'a uzak etsin, o kadar söylüyorum daha böyle bunun üzerine. Evet. Yani. O zaman şöyle soralım. Ya bu romandaki en ahlaklı kişi sence kimdi? Zor bir soru bu. Bence zor bir soru. Şimdi ahlak tanımlamamız lazım bence. Böyle Yani şimdi damgalanmış ama dürüstçe yaşayan Hester mi ahlaklıydı? yani Ya da ilk etapta bakıldığı zaman Hester gibi geliyor. hatta direkt A harfini göğüste taşımak zorunda bırakılan, yaşamış olduğu o şeyden dolayı bize daha ahlaklı geliyor. Çok değişik bir yapı var burada. Ya da içten içe ölen, toplum tarafından kutsanan rahibimiz var. Evet. Çok ahlaklı mı? Yani Hatta bence şimdi filmi de izlediğimiz için biraz zehirlendik yani filmden bence. Kitap Ben filmi beğenmedim bu arada. Burada da söylemiş olayım. Kitabın filmi de var. Varmış, hatta bana Fatma söyledi. İyi oldu. Kitapla birlikte filmi de bakmamıştım ben. Filmi de izledim. Film bambaşka. Yani sonu falan da değiştirmişler. Tamamen başka bir film. Genel şeyi kitaptan alınmış yani. Genel kurgu hatları, işte karakterler falan alınmış. Ama buradan nereye bağlayacaktım? Sen de sormuştun. Dağıldı benim zihnim. romanın en ahlaklı kişisi sence kimdir? Evet, evet, evet. Orada daha kitaptaki kurgu daha sisli. Mesela filmde en baştan kimin ne olduğunu, nasıl bir olay akışı olduğunu anlıyorsun. Kitapta böyle değil. Hı Kitapta hı. yavaş yavaş anlıyorsun kimle ne olduğunu. Kitaptaki yapı tamamen Hester üzerinden anlatılıyor çünkü. Onunla başlıyor ve onun o utandırılma sahnesiyle başlıyor. Onun için hani kitap akışı daha farklı, daha böyle zaman içerisinde kimin ne olduğu, kimin ne yaptığı, kimin nasıl bir şeyle karşı. Şimdi oradaki pederin aslında kitapta daha böyle, ben çok dışarıya vermediğini hissettim kitapta. Yani çok içinde, Hı çok hı. derinde, filmde çok suçluluk görüyorsun. Evet. Ama kitapta öyle değil bence. Kitapta o kadar bir böyle perişan oluş, kitabın hani böyle bir bölümünde çok etkilendiğini, o orman, yine orman sahnesi bu arada. Yine ormanda bir araya gelişleri var. Orada sadece gerçekten ne kadar etkilendiğini ve bu meselenin onda ne kadar büyük bir ağırlık, bir yük oluşturduğunu anlatan bir sahne var kitapta. Ama aslında bu kadar. Onun için en ahlaklı mı bilmiyorum ama en cesur olanın Hester olduğu kesin. Evet, en ahlaklı tabii çok böyle şey bir tabir de, cesur ve kararlı bir yapısı var. Bence de Hester yani favori karakterim benim burada da. Senin de Evet. söylediğin gibi. Dürüst Öyle. çünkü. Çok dürüst. Dürüst. Evet, dürüstlüğü Baştan her beri şeye çok değer. dürüst. Evet, baştan beri çok dürüst ve çok cesur, çok açık bir şekilde yaşıyor yani. Hiç kıvırmadı yani. Zaten ahlak, aslında ahlak dediğimiz şey de biraz karakter, yani karakteriyle alakalı. En karakterli kişi gerçekten Hester baktığımızda. Olduğu gibi suça rağmen, utandırılmasına rağmen ahlaklı duruyor. O zaman en ahlaklısı da o oluyor bana göre. Yani çok da böyle şey yapmaya gerek yok. Ahlak kelimesini belki de yanlış yorumluyoruz onunla alakalı. İçeriden gelen bir şey ahlak en nihayetinde. Dışarıdan kimse bizi ahlaka koyamıyor. Ve onların bu faşizan toplumu da, düzeni de bu içsel ahlakı çökertmeye çalışan ya da susturmaya çalışan bir sistem. İyi ki de öyle bir sistemde değilmişiz dedim yani çoğu yerlerde. Çok iğrenç bir sistem çünkü.
Bu şekilde olanı artık yok ama bunun farklı şekillerde olanı hala var. Yani onun için dedim ya, sanki bir tarihi dönem romanı okuyormuşuz gibi, ki öyle, gerçekten öyle bir roman okuyoruz ama aslında bu dönemde de bunun farklı şekilleri, farklı versiyonları, farklı yerlerde, farklı insanlarla farklı yorumlanan şekillerini hala aslında yaşıyoruz. Yani hala bu şekilde damgalama, utandırılma birçok şekilde okullarda, toplumda aslında hala aktif olan bir şey. Tabii mutlaka başka boyutlarda görüyoruz bunu. Benim bir de aklıma hiç böyle alakası yok ama şey geldi. Mesela Anadolu'da kilim motifleri vardır ya, kilim işlenir kadınlar tarafından. Hatta seninle kelime yolcusunda kilim konuştuğumuzda çok dikkatimizi çekmişti bu. Gelecekteki hayallerini mi işliyorlar, yoksa yaşayamadıkları hayatı veya işte ne bileyim suçluluklarını, belki işlediği günahları işliyorlar, bilemiyoruz yani. Orada bir şeyler dönüyor. Burada da biraz Hester'a baktığımızda o da elleriyle ya da sanatıyla kendini iyileştirme gücü var. Yani oradan alıyor. Çok güzel kıyafetler dikiyor kızına özellikle. Çok güzel renklerde. Kırmızı çok öndeydi, ön plandaydı. Onu da söylemek gerekiyor. Kırmızı çünkü o zamanlara göre biraz da günahın sembolü ya da günahın ve cehennemin mi diyebiliriz aslında. Kırmızı gül var, kırmızı papağan var sanıyorum motif olarak. Özellikle buna çok dikkat çekilmiş. Hester ne yapıyor? Çocuğuna kırmızı elbiseler dikiyor. Yani bu da çok ilginç ve çok da güzel süslüyor dantellerle falan. Dönüştürmeye çalışıyor çünkü. Güzelleştirmeye çalışıyor. Elindeki malzemeyle yapıyor bunu. Bence buralar yazarın belki de ince ince hesap etti veya da etmediği ama bizim böyle aşırı yorumladığımız şeyler, ama bana iyi geldi böyle şeyleri düşünmek. Şu an hani biz bile mesela hayatın hengamesinden kopup şöyle bir saat bu programı yaparken bir şeyleri dönüştürüyoruz içimizde, ruhumuzda. Hester da bunu yapıyordu, buna benzer bir şey yapıyordu. Bunu yapmasaydı bence çıkamazdı o şeyin içerisine. O girdabın içerisinden çıkması imkansızdı. Yani sanatın gücünü gördük arkadaşlar. Evet, 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 evet. Bence de öyle. Kesinlikle. Yani o duygusunu akıtabileceği, aktarabileceği bir alanın olduğunu görüyoruz gerçekten. Metaforik, bu arada senin söylediğin gibi bilerek mi yaptı, bilmeden mi yaptı bilmiyorum ama mesela gül metaforu senin dediğin gibi. İşte bu kırmızı, kırmızı pelerin çocuğun giydiği, altın yaldız işlemeli kırmızı pelerin falan diye geçiyor mesela. Bunlar, orman da bence çok metaforikti. Hı Bunlar hı. hep ciddi metaforlar, iyileşmeyle ilgili özellikle. Kendi içinde metaforik anlamlar taşıyacak şekilde yerleştirilmiş gibi geldi bana da. Ve çok güzeldi. Yani onu görmek, okurken onlarla karşılaşmak ara ara gerçekten iyileştirici, o okura da iyi gelen bir etkisi olduğunu hissettim ben de. Öyle. Yani benim de çıkardığım sonuç, damga asla sabit değil. Anlam her zaman yeniden yazılan bir şey. Yani nasıl bir etiket varsa hiç fark etmez. Değişebilir, dönüşebilir veya çürütülebilir. Bütün varlığına rağmen hem de. Burası güzeldi. Bu arada senin eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin Beyzacığım. Yani sanırım yok ya, söylenecek her şey sanki, yani notlarımdan da her şeyi söylediğim gibi. Hatta senin söylediğin birçok şey başka kapılar da açtı, yani birçok şey de ilave ettim. Bu kadar şey çıkacağını, doğrusu bu kadar malzeme çıkacak bir kitap olduğunu düşünmemiştim başlarken. Hani metaforlarıyla ve duygu geçişleriyle ve Hı bence hı. karakterlerin de oturması itibariyle etkileyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Herkes de kendi hikayesine göre de farklı bir anlam yankısı oluşturacağını da düşünüyorum. O açıdan güzeldi, yani okuması keyifliydi. Evet, bir de son olarak şey hatırladım. Işıktan bahsetmiştik ya Beyza. Orada mesela rahip itiraf etmeye yaklaştıkça ışık sembolizmi güçlenmişti. Yani aydınlanma aslında şey olunca geliyor, böyle günahın ortadan kalkması değil de hakikatin kabul edilmesiyle veya işte bir şekilde o taşıdığı şeyi dışarı atması ve kusmasıyla gerçekleşiyor gibi. Işık da güçlenmeye başladı çünkü orada. O benim çok dikkatimi çekmişti. Bunu da burada kısaca beklemek istedim. Işık da Evet, zaten güzel. çok çok ara ara çok yerde geçiyor. Yani gün ışığı olarak geçiyor. Böyle şeylerin, mesela bir yerde o sahne de çok etkileyici. Bir binanın dışına yansıyan güneş ışınlarından böyle oluşan ışık oyunlarıyla ilgili bir bölüm var ve hepsi sağlam bir metaforik altyapıyla anlatılıyor. Yani sadece bir ışık gibi geçmiyor yani. Orayı çok güzel yerleştirmiş yazar gerçekten. Çocuğun şeyi de çok güzel. Yani çocuğun ışık, çocuklar gerçekten bu arada ışık ve gölgeyi çok takip ederler.
Çocuğun o ışık takibi de çok tatlı. Yani annesine işte güneş sana gelmiyor ama bana geliyor. Güneş beni Evet, evet takip ya. eder. Etmiyor, sana gelmiyor ama güneş beni sever. Seni sevmiyor falan gibi söylemleri falan çok çok güzeldi oralar. Çok etkileyiciydi. Gerçekten çok güzeldi. Evet, bir de hiçbir insanın tek renk ya da tek bir şeye sahip olmadığını göstermesi de güzel yazarın. Ya çok iyi. Yani herkes çok iyi değil, çok da kötü değil. Günahkar da var ama sadece sevap işleyen de yok yani hiçbir yerde yok, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bence güzel bir kitap okuduk. Teşekkür ediyorum sana da. İyi ki birlikte seçmişiz bu kitabı. Ben teşekkür ederim. Her zamanki gibi sen seçtiğin kitabı hatırlıyorsan. Ya Ya da ama birlikte kitap seçtik onu benim yani lütfen. listemde. Fatma'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Buradan duyurmak istiyorum. Fatma da sürekli gülüyor şu an. Sürekli aktif bir kitap listesi var. Nereden geliyor bu şey bilmiyorum. Bu kaynak nereden geliyor bilmiyorum. Ama hep bir liste var yani. Ve bu liste sürekli mi update olur arkadaşım? Nereden hani buluyorsun bu kadar şey? Nereden geliyor bilmiyoruz. Ama hep bir aktif kitap listesi var. Ve böyle bizi besliyor yani sağ olsun o kitap listesi. Bu da aldığımız şeyde kitapçıda kitap listesinde olan kitaplardan biriydi. Çok güzel denk geldi. Güzel seçtik. Evet ya şey bence kısmet nasip diyorum ben buna Beyza. Konuşmamız gereken şeyleri karşımıza çıkarıyor Allah galiba. Güzel oluyor. Kitaptan bir cümleyle bitirelim yayınımız derim. Bir kez deneyip olmayınca bütün olasılıkları tüketmiş mi olursun? Hayır olmazsın. Gelecek daha bir sürü deneme ve başarılarla dolu. Tadına varılacak mutluluklar var. O zaman yazılmış, bugün hala geçerli sözler. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için arkadaşlar. Beyza'nın da başta söylediği gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.